Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte orta segmentin en başarılı cihazlarından olan Redmi Note 10 Pro ile Galaxy A52s 5G'yi detaylıca karşılaştıracağız ve şu an için 700 TL daha pahalıya satılan A52s mi yoksa Redmi Note 10 Pro mu alınır? Bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi cihazlarımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Cihazlarımızın arka yüzeyine baktığımızda A52s'in arka kapak tasarımında kamera modülünün kasa ile bütünleşik bir yapıya sahip olduğunu görürken Redmi Note 10 Pro'da ise çok daha şık ve premium gözüken bir tasarım anlayışı kullanılmış. Malzeme yapısı olarak da Galaxy A52s'te hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıyla gelirken Redmi Note 10 Pro'da arka kapağımız cam, çerçevelerimizde de metalik görünümlü plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de iki cihazımızda da mevcut. Cihazlarımızın kalınlık ve ağırlığına baktığımızda Note 10 Pro 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık ağırlığa sahipken Galaxy A52s ise 8.4 mm kalınlığında ve 189 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası iki cihazı da elinize aldığınızda kalınlık ve ağırlık olarak pek bir fark hissettirmiyor ama malzeme kalitesi noktasında Note 10 Pro'da daha kaliteli bir yapının bulunduğunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Maalesef Galaxy A52s'te kasanın esneme problemi halen devam ediyor. Burada malzeme kalitesi olarak A52'ye göre herhangi bir geliştirmeye gitmemişler. Şimdi cihazlarımızın ön kısmına bakarsak burada iki cihazımızda da oldukça benzer tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ancak A52s'in delikli kamerası Note 10 Pro'ya nazaran biraz daha büyükçe yerleştirilmiş. Buna ek olarak iki cihazımızın çene kısmında da ufak bir boşluğun bırakıldığını belirteyim. Ekran kas oranı olarak da iki cihazımız gayet başarılı. %85'e varan bir ekran kas oranına sahipler. Şimdi tasarımdan telefonlarımızın ekranlarına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro tarafında 6.67 inç boyutunda AMOLED Full HD Plus 1080'e 2400 çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan, kullanırken gayet akıcı güzel bir deneyim sunan bir ekranla önümüze çıkıyor. Galaxy A52s tarafına baktığımız zaman 6.5 inç boyutunda yine Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz tazeleme, yine 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip olan Samsung'un Super AMOLED paneliyle geliyor. Bunun haricinde AMOLED panelin nimetlerinden olan Always On Display özelliğini de iki cihazımızda kullanabiliyorken HDR desteği de iki cihazımızda bulunuyor. Fakat HDR10 desteğini sadece Note 10 Pro'nun ekranında görüyoruz. Parlaklık tarafında da Note 10 Pro 1200 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklığı bize verebiliyor. Galaxy A52s ise 800 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor. Güneşli havalarda da iki cihazın ekranını rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat Note 10 Pro'nun ekranı daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dostlar, genel deneyim açısından da iki ekran gayet başarılı ama Note 10 Pro, özellikle telefondan dizi film izlemeyi seviyorsanız Note 10 Pro'nun ekranındaki dinamik aralık ve kontrast oranları açısından A52s'in ekranına göre daha başarılı. Yani eğer ekran kalitesi birinci önceliğiniz ise tercihinizi burada kesinlikle Note 10 Pro'dan yana yapmanız gerekiyor. Şimdi ekrandan kamera tarafına geçelim. Her iki cihazımızda da arka tarafta dörtlü kamera paketine yer verildiğini görüyoruz. Redmi Note 10 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasında 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı lensini görürken üçüncü kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim, son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksellik f2.4 portre çekimler için derinlik algılama kamerası. Galaxy A52s tarafına baktığımızda ana kameramızda 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında optik görüntü sabitleyicisini bünyesinde barındıran ve buna ek olarak yine HDR, yapay zeka ve portre modu destekli, fiyatını gerçekten tam anlamıyla hak eden bir ana kameraya sahip. İkinci kameramızda 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensi kullanılmış. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 5 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip olan makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda Galaxy A52s'in ana kamerası özellikle yeterli derecede ışığın bulunduğu ortamlarda hem fotoğrafların canlılığı hem de detaylarda kayıp yaşamamamız açısından Redmi Note 10 Pro'nun bariz bir şekilde önüne geçmeyi başarıyor. Ama makro kamera performansı olarak da Redmi Note 10 Pro A52s'ten net bir şekilde önde. Cihazlarımızın video çekim performansına baktığımızda ise iki cihazımızda da 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS videolar çekebiliyorken A52 OIS yani optik görüntü sabitleyicisini bizlere sunuyor. Note 10 Pro'da ise OIS desteği yerine EIS
yani dijital görüntü sabitleme özelliğiyle geliyor. Bu yüzden de özellikle bir tripoda bağlı olmadan yaptığımız çekimlerde A52s OIS desteğiyle öne çıkmayı başarıyor ama şunu da belirteyim. A52s'te OIS desteğini yalnızca Full HD 30 FPS'te çalıştırabiliyoruz. Full HD 30 FPS çekimlerde A52s Note 10 Pro'dan daha iyi. Şimdi ön kameralara baktığımız zaman Galaxy A52s'te 32 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera ile gelirken Note 10 Pro ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram değerinde yine yapay zeka, HDR ve portre destekli güzel bir kamerayı burada görüyoruz. Video çekim kalitesi noktasında Galaxy A52s 4K 30 FPS desteğiyle Note 10 Pro'nun Full HD 30 FPS desteğine nazaran çok daha başarılı bir video çekim performansı sunuyor. İki cihazımızın ön kamerasında da AIS desteğinin bulunduğunu da söyleyeyim. Dostlar, kameralarla ilgili genel bir değerlendirme yaparsam genel deneyim açısından Galaxy A52s Note 10 Pro'dan bariz bir şekilde üstün. Kameradan donanım tarafına geçtiğimizde Galaxy A52s'te orta segmentin en güçlü işlemcilerinden 6 nanometre üretim teknolojisine sahip olan Snapdragon 778G'yi görüyoruz. Bu işlemcimiz 4 adet yüksek performans, 4 adet de verimlilik odaklı toplam 8 çekirdekli bir yapıyla karşımıza çıkıyor. GPU kısmında ise Adreno 642L gibi çok güçlü bir işlemciyi görüyoruz. Redmi Note 10 Pro tarafına bakarsak orta segmentin en popüler işlemcilerinden Snapdragon 732G burada kullanılmış. Bu işlemci 8 nanometre üretim mimarisine ve 2 adet yüksek performans, 6 adet verimlilik odaklı toplam 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik işlemcimizde Adreno 618. Cihazlarımızın Antutu'da aldığı puanlarda işlemcilerimiz arasındaki performans farkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi teknik detayları kenara bırakıp cihazlarımızın oyun performansına göz attığımızda Galaxy A52s PUBG'de HDR grafiklerde 40-45 FPS arasında gayet stabil bir oyun deneyimi verebilirken akıcı grafiklerde de 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Ayrıca Galaxy A52s ile uzun süreli PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları oynadığımızda da ısınmaya bağlı bir performans kaybı yaşatmıyor. Snapdragon 778G işlemcisinin gayet stabil ve oldukça performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi Note 10 Pro'ya bakarsak orta segmentteki X3 Pro haricindeki diğer rakipleriyle çok benzer bir oyun deneyimi sunuyor. Note 10 Pro bizlere PUBG'de HD grafiklerde 30 kare ve akıcı grafiklerde de 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Kalabalık alanlarda ama özellikle uçaktan inerken FPS dropları yaşayabiliyoruz. Onun haricinde Note 10 Pro'da da ısınmaya bağlı bir FPS düşüşü söz konusu değil. Dostlar, eğer oyun odaklı bir cihaz arıyorsanız A52s çok daha mantıklı bir tercih. Ayrıca sadece oyun değil, uzun ömürlü kullanım açısından da Galaxy A52s'in çok daha mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Şimdi telefonlarımızın RAM ve depolama seçeneklerine bakarsak Galaxy A52s yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken Note 10 Pro'nun 128 GB'lık modeli 6 GB, 256 GB olan modeli ise 8 GB'lık RAM ile geliyor. Buna ek olarak hafıza kartıyla Galaxy A52s 1 TB'a kadar, Note 10 Pro'ya ise 512 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Şimdi donanımdan cihazlarımızın batarya karşılaştırmalarına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da 5020 mAh büyüklüğünde bir bataryayı görürken Galaxy A52s'te ise 4500 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Hızlı şarj tarafında Note 10 Pro 33 Watt desteğini beraberinde getiriyor. A52s tarafında ise bu değer 25 Watt'ta kalıyor ama şunu da belirteyim, Note 10 Pro'nun kutu içeriğinden 33 Watt'lık bir adaptörümüz çıkıyor ama A52s'te 15 Watt'lık bir adaptörün geldiğini söyleyeyim. Eğer A52s'in hızlı şarj desteğinden tam olarak yararlanmak istiyorsak ekstradan bir adaptör masrafı da yapmamız gerekecek. Dostlar, batarya performansı açısından Note 10 Pro özellikle gündelik bir kullanımda A52s'e göre ortalama 1,5-2 saat daha fazla ekran süresi verebiliyor. Zaten hızlı şarj konusunda Note 10 Pro avantajlı olduğundan batarya tarafında kazanan net bir şekilde Note 10 Pro diyebiliriz. Yazılım tarafında ise iki cihazımızda Android 11 ile gelirken arayüz kısmında Note 10 Pro MIUI 12.5 ile Galaxy A52s ise One UI 3.1 arayüzüyle geliyor. Açıkçası arayüz kısmında kullanım kolaylığı ve görsel açıdan A52s'i daha çok beğendiğimi söyleyebilirim ama MIUI 12.5.2 ve sonraki sürümlerde artık MIUI arayüzü de bayağı sorunsuz hale gelmiş durumda. Güncelleme desteği olarak da A52s 3 büyük Android güncellemesi alacakken Note 10 Pro ise 2 Android güncellemesi alacak. Şimdi cihazlarımızın kablosuz bağlantılarına bakarsak 5G ve Wi-Fi 6 desteğini A52s'te görürken Note 10 Pro'da ise 5G desteğinin olmadığını ve Wi-Fi 5 teknolojisine yer verildiğini söyleyelim.
ses sistemi olarak hem Note 10 Pro hem de Galaxy A52s'te stereo çift hoparlörlere yer verilmiş. Ama burada A52s Dolby Atmos ses desteğiyle sesleri net ve pürüzsüz bir şekilde aktarabilme konusunda Note 10 Pro'dan bariz bir şekilde üstün. Özellikle Dolby Atmos destekli içeriklerde de bu farkı çok daha net bir şekilde hissediyoruz. Buna ek olarak cihazlarımızın suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirteyim. Ancak burada Galaxy A52s IP67 sertifikasıyla 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilmesiyle öne çıkıyor. Note 10 Pro ise IP53 sertifikasıyla sadece olası su sıçramalarına karşı bir dayanıklılık sergiliyor. Son olarak da cihazlarımızın güvenlik seçeneklerine değinirsek her iki cihazımızda da yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucu Note 10 Pro'da güç tuşuna entegre olarak gelirken A52s'te ise ekranın altına gömülü bir şekilde geliyor. Burada kullanım kolaylığı ve hız açısından Note 10 Pro'nun daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaparsak Galaxy A52s özellikle sunmuş olduğu kamera performansı, yazılım kalitesi ve işlemcinin performansıyla da öne çıkıyor diyebilirim. Redmi Note 10 Pro ise ekran, malzeme kalitesi ve batarya yönünde A52s'ten daha iyi bir cihaz. Sizce bu artı ve eksileri düşündüğümüzde hangisini almak daha mantıklı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.